Merhaba arkadaşlar, Smartphone ile çizimlere devam ediyoruz. İsterseniz hemen çizgi çizerek başlayalım. Kendimize bir referans çizgisi çizdik. Ölçüsü 60 olacak. Bugün satranç taşlarından biri olan piyonu çizeceğiz. En sonki işlemimizi biliyorsunuz. Revolve işlemi yapacağız. O yüzden şimdiden bir referans çizgisi çizdim ki en son işlemimizi, revolve işlemimizi bu çizgi üzerinden bitirelim. Ve şimdi önceden de yaptığımız gibi hatırlayacaksınız. Çizginin bir tarafını tamamen tasarlıyorum. Sonra onu birleştiriyorum, döndürüyorum 360 derece ve çizimimiz tamamlanmış oluyor. Ona göre devam ediyorum. Buraya da o yüzden bir circle çizdim ve üst tarafını trimledim. Aslında çizginin sadece bir tarafıyla çizim yapıyoruz. Evet, devam ediyorum. Burayı trimliyorum. Buradaki işimiz aslında sadece çizgilerle. Katı hale getirme işlemi en son oluyor. Evet, bununla da bunu birleştiriyorum. Seçemedik. Evet, şimdi oldu. Buradan birleştirebiliyorsunuz. Evet, ölçümü de girdim ve bu üçteki tarafları trimledim. Evet, buraya yerleştirdim. Tabii ki bunun temas etmesi gerekiyor buraya. O yüzden yine buradan teğeti seçtim. Bu içteki tarafları da trimliyorum. Rastgele olarak buradan çiziyorum. Onun da ölçüsünü gireceğim tabii ki. Bu iki çizgi arasının ölçüsü 24 olacak. Evet. Ve yine burayı trimledim. Devam ediyoruz. Kontrol ettim. Çapımız 50. Özür dilerim. Yarıçapımız 50. Yine line komutuyla işlemi bitirdik. Circle'la devam ediyoruz. Ve iki çizgi arasını ölçüyoruz. Zaten tam merkezde oldu. O yüzden 4 oldu. Biz 4 olsun istemiyoruz. O yüzden daha farklı yerleştireceğiz. Şimdi göreceksiniz. Şimdi tekrardan ölçüyü girelim.
Burayı da teğet hale getirdim. İstediğimiz buydu arkadaşlar. Şimdi işteki kalan kısımları tekrardan trimliyorum. Daha sonra çizgiyle devam ediyorum. Ölçüsünü giriyorum hemen. Ve ileriye bir çizgi daha attım. Araya bir ark yerleştiriyorum. Bir yay yerleştirmiş oluyorum yani. Onun da yarıçapını giriyorum. Evet. Şimdi oldu. Ve referans çizgimizin sonuna da yine bir line eklemiş olduk. Onu da uzatıyorum içeriye doğru. Onun da ölçüsü 2. Ve çizgiyle bunu da bağlıyorum böyle. Buradakileri hemen trimliyorum. Bir tek baştakiyle sondaki kalıyor bağlantı noktası olarak. Evet, şimdi revolve yapabiliriz. Referans çizgimizi seçtik ve 360 derece döndürdük. Evet arkadaşlar, piyon tasarımımızı yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.